Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Canlarım, ballarım. Bugün yine konularımız harika arkadaşlar. Bugün konularımız muhteşem canlarım ama öncelikle sizin halinizi, hatırınızı sormak istiyorum. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Lütfen yorumlarda bana yazın. Ve videoma başlamadan önce sizlere ufacık da bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımla yeni karşılaştıysanız eğer abone ol butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Abone ol kısmının yanındaki zili açarsanız da videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hava cayır cayır yanıyor gerçekten. Ne evde duruluyor ne dışarıda, öyle söyleyeyim sizlere. Ayrıca de Instagram hesabımda şöyle sağ alt köşeye bırakıyorum. Oradan da beni takip edebilirsiniz ve bulduğunuz istihbarat varsa, duyumlar varsa oradan bana mesaj atabilirsiniz. Zaten eski takipçilerim de bilirler. Elimden geldiği kadar da mesajlara cevap veriyorum. Oradan da sizlerle sohbet edip arkadaş olabiliyoruz canlarım. Bugün gündemimiz çok yoğun arkadaşlar. Şöyle gündem konularımıza bir bakmak istiyorum sizle beraber. Dilan Polat davasını konuşacağız. Biliyorsunuz ki Banu Parlak davasından da beraat etti Dilan Polat ve bence arkadaşlar yani Temmuz'da falan çıkar diye düşünüyorum inşallah, yani hani eğer ki suçsuz bulunursa yargımız tarafından çıkacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yalı Çapkını, Afra ve Mert'i konuşacağız. Manifestlerimiz biliyorsunuz ki tuttu arkadaşlar. Sonunda onları yan yana gördük. Hepsini konuşacağız. Mert Demir, Serenay Sayıkaya çiftini konuşacağız arkadaşlar. Ve Teoman biliyorsunuz ki mirasının 1/4'ünü biliyorsunuz ki yardım kuruluşuna bağışladı. Beni o kadar mutlu eden bir şey haber oldu ki Teoman'ı da zaten çok severim. Hepsini konuşacağız arkadaşlar. Fahriye Burak çiftini konuşacağız. Aralarda minik minik konularımız da var. Hepsini konuşacağız canlarım. Aldığım duyumları da sizlerle paylaşacağım. Girişi daha fazla uzatmak istemiyorum. Başlasın videomuz. Ay arkadaşlar bakın, bir ay oluyor. Bakın arkadaşlar, bir ay oluyor canlarım. Şöyle sesimde hala bir titreme görebilirsiniz. İyileştim evet ama şu boğazım hala bir türlü düzelmedi. Yani bu nasıl bir salgın bilmiyorum. Yaz gribi gerçekten felaket oluyor. Çok ama çok dikkat edin kendinize. İyileştim evet, bir şeyim yok ama boğazımda hani bir şey Covid'den sonra da böyle bir süre kalmıştı ya. Boğazımda ufacık bir acı kaldı. Bir öksürük yapıyor sürekli. Gerçekten çok değişik arkadaşlar. İlk olarak bizim Gözde çiftimiz, bakın bu kanalın takipçilerinin çok büyük bir kısmının bayıldığı çift Afra ve Mert'ten bahsetmek istiyorum. Yalı Çapkını'nın Seyran ve Ferit'inden arkadaşlar. Bakın geçen videoda ne dedim? Manifeste bakın, geçen değil bir önceki videoda biz artık bu çifti yan yana görmek istiyoruz. Gerçekten dedim. Hani bu dizinin PR'ını da çok etkileyeceğini, bu konuda çok fazla sistemimiz olduğunu söylemiştim. Ve şak diye İspanya'daki hayranlarından bir kare geldi. Çekmişler, yakalamışlar tatildeyken. Onun üzerine geçen videoda manifestimiz tuttu, bir de yan yana görsek mi dedim. Ben videoyu paylaştım. Akşamına şak diye havaalanında Afra ve Mert yan yana. Bakın ne dedim biliyor musunuz? Ya sonunda dedim ya. Yani sonunda dedim gerçekten. O kadar 2 seneden beri Seyran Ferit, Afra Mert. Aşkları öyleydi, şöyleydi, böyleydi, ayrıldılar, barıştılar derken gerçekten sonunda yan yana gördük. Ben çok mutlu oldum. Çok tatlıydılar. Gerçekten çok tatlıydılar. Hatta bu Mert'in işte asansör çağırmak için böyle yanından gidiyor asansöre doğru. Beni bıraktı gittim falan diyor ya arkadaşlar. Seyran diye isim geliyor hep Afra'ya. Yani gerçekten çok tatlıydılar. Sonunda görmek istediğimiz görüntü buydu. Ağustos gibi sete tekrardan çıkacak arkadaşlar. Yaz nasıl geçecek diyorduk. Yalı Çapkını hayranları olaraktan yaz nasıl geçecek diyorduk. Vallahi geçiyor. Haziran bitti neredeyse. Temmuz, Ağustos zaten işte önümüzdeki ayın sonu Ağustos gibi falan sete çıkıyorlar zaten tekrardan. Umarım 3. sezona çok güzel hazırlanırlar. Sete çıktıkları gibi zaten hemen araştırmalarımı yapacağım. Sizlere hemen Yalı Çapkını ile ilgili videoyu çekeceğim. Zaten önümüzdeki sezon tahminlerimle ilgili videolar çektim. Zaten çıkacak olanlar vardı. Hepsi çıktı. Girecek olanlar vardı. Girdi. Birçok tahminim tuttu. Zaten sizler de biliyorsunuz. Hep birlikte konuştuk. Şöyleydi, böyleydi. İnşallah diyorum yapım senarist artık bizim bu sistemlerimizi buradan duyar ve 3. sezona ona göre bir senaryo yazar ama 3. sezonun gerçekten çok iyi olması lazım. Benim hislerim çok iyi olacağından, çok iyi hazırlanacağından yana. Çünkü bakın yazın bile hala burada biz bir şekilde Yalı Çapkını konuşuyoruz. Öyle bir kitlesi olan bir dizi. Çok iyi bir çekimlerle, senaryoyla, işte oyuncularla çok iyi bir şekilde
Yine manifestliyorum. Reytinglerinin toparlanacağını düşünüyorum bu çiftin dizisinin. Hatta bakın hala satışları devam ediyor. Bir ülkeye daha satılmış. Daha bugün haberini okudum. Yalı Çapkını bir ülkeye daha satılmış. Böyle bir satış yok yani. O kadar çok seviliyor, beğeniliyor. Yani o yüzden ben 3. sezona ekibin çok iyi hazırlanacağını, senaristin, yapımcının çok iyi hazırlanacağını ve çok iyi reytinglerle dizinin tekrardan ekranlara geleceğini düşünüyorum aşklarım. Ve Dilan Polat davasına geçmek istiyorum. Polatlarla ilgili Allah'ım ne konuştuk ne konuştuk. Birçoğu çıktı, bakın biliyorsunuz Sıla'sı, Can'ı, işte o diğer ekipten bir sürü kişi artık, bu işte sosyal medyacıları bilmem neleri hepsi çıktı. Dilan Polat, Engin Polat ve neydi? Engin'in kardeşi şu anda içeride. Ama burada komik olan şu. Şimdi Banu Parlak'ın işte işletmesine bir saldırı düzenleniyor. Ve bu saldırıyı düzenleyenin Polatgiller olduğunu düşünüyor. Banu gidiyor. Bunlar hazır içerideyken bir de onların davasını açtırıyor. İşte vurdurdu, kırdırdı, bilmem ne cartçurdu. Ben zaten o saldırının Polatlardan geldiğini hiçbir zaman düşünmedim. Yani buna cesaret, bu kadarına cesaret edebileceklerini de düşünmedim. Çünkü bu çok alenen ortada olan bir şey. Şimdi yaptıkları hatalar, yanlışlar, kaçırmalar, bilmem neler vardır. Hepsi zaten yargı nezdinde. İşte zaten araştırılıyor falan. Ama bakın bu apayrı bir şey. Bu şimdi Banu ünlü, Dilan ünlü. Hepsinin gümbür gümbür sosyal medyada takip bilmemleri ortada. Alenen bir saldırı düzenletiyor işte Polatlar Banu'nun dükkanına. Ya bu gümbür gümbür bir şey. Ben hiçbir zaman Dilan'ın hani düşünmedim. Yani benim şahsi düşüncemdi. Hani yapmıştır yapmamıştır. Sonuçta görmedim, duymadım, bilmiyorum. Bu benim şahsi düşüncemdi. Bana geçmemişti bu. Banu şikayette bulunuyor. Onlardan oradan da yargılanıyor Polatlar falan filan. Sonrasında başka birileri çıkıyor, işte araştırılıyor ediyor. Başka bir işte şüpheliler çıkıyor falan filan. Okey, Banu da tamam ya onlar yapmamıştır herhalde o zaman, hani şu işaretler, oklar bunları gösteriyorsa diyor. Okey, bunda sıkıntı yok. Tamam, gittin şikayetini çektin. Ama arkadaşım sen eline telefonu alıp dışarıdalar, Berat da geldi, çıkıyorlardı bilmem nelerde falandı filandı. Sen zaten şikayetini çekmişsin arkadaşım. Sen zaten şikayetini çekmişsin, ne alaka? Ay bana o kadar samimiyetsiz, o kadar samimiyetsiz, o kadar tuhaf geldi ki. Yani bir de üzerine davaya gidiyor, bir de üzerine Dilan'ın kızına falan orada sarılmalar etmeler, görüntüleri gördünüz mü bilmiyorum ama yani arkadaşlar bana hiç geçmedi, aşırı samimiyetsiz geldi, çok tuhaf, çok değişik buldum. Tamam, sevinmiş olabilirsin belki de, sonuçta vicdanını rahatlattın, davada da beraat geldi ama bu şekilde şov peşinde olmak, böyle gündeme gelmek, bilmiyorum. Yani bu, şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama yani nasıl takip ediyor insanlar, hani onu da bilemiyorum. Çok saçma geldi ya, çok samimiyetsiz, çok yapmacık geldi. Doğru asla bulmadığım bir şeydi. Hayretler içerisinde kaldım diyebilirim. Gelelim Dilan Polatlar'ın davasına. Yani şu anda bir davadan daha beraat ettiler. Sanırım galiba bir vergi kaçırma, bir de kara para aklama olayı vardı. Temmuz ayında masak raporu varmış. Niye bilmiyorum, benim hissiyatım Temmuz ayında çıkacaklarından yana, ama elbette ki yargımız en doğru kararı verecektir. Suçluysalar devam edecektir işte yargılanma süreçleri ya da işte yatma süreçleri, ama suçları yoksa da elbette ki serbest kalacaklar. Ama benim düşüncem, benim hissiyatım suçsuz olduklarından ve serbest kalacaklarından yana düşünüyorum. Temmuz ayında hepimiz hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Mert Demir'e geçmek istiyorum. Mert Demir'in Antidepresan şarkısına 2 milyon 10 bin TL'lik bir dava açılmış. Davayı açan kişinin ismini anmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü kendisine vermemek için, hani ismi konuşulma şeyini, prim vermemek için, öyle söyleyeyim. Hani davayı açan hanımefendinin adını vermek istemiyorum. Ve ben iki şarkıyı da dinledim arkadaşlar. Zaten araştırırsanız bulursunuz şarkıyı. Bilmiyorum ama bana alakası yok gibi geldi. Zaten Mert Demir'in Antidepresan şarkısı Mabel Matiz'e ait, biliyorsunuz. Mabel'in zaten bestelerinden tutmayan şarkısı neredeyse bir elin parmağını geçmez, çok az. Gerçekten çok ama çok iyi bir söz yazarı. Sanatçı, şarkıcı, söz yazarı. Bu Zeynep Bastığımdan şarkısı zaten biliyorsunuz, o da patladı. Onun Antidepresan da öyle. Kendi işte Kömür şarkısı vesaire. Dolu. Patlayan şarkısı dolu. Mabel çıktığı günden beri yani
İster kendi söylesin, ister sattığı şarkılar olsun işte sanatçı arkadaşlarına. Yani Mabel Matiz efsane bir söz yazarı. Kesinlikle ama kesinlikle ben bu davanın şeyini zannetmiyorum, yani öyle bir ihtimal olduğunu zannetmiyorum. Zaten bu belli bir oran varmış hani, çünkü arkadaşlar öyle bir şey ki kulak gerçekten mesela bir şey dinlesin, duysun bir yerde, kulak onu kapıyor o ritmi bir yerden. Ve belki de farkına varmadan bile bazı şarkılarda bazı noktalar birbirini andırıyor. Ama ben bunun bile olacağını zannetmiyorum yani. Şans eseri, denk eseri iki tane notanın üst üste denk gelmesidir. Ancak şarkılar arasında zaten belli bir miktarda bu hak varmış. Çünkü hani bu durumdan olduğundan dolayı davanın çok yüksek ihtimalle ben bilirkişiye gideceğini düşünüyorum. Bilirkişi raporu ile birlikte. Çünkü zaten hani bunu sen hani o müzikten falan anlayan biri ancak şey yapabilir. Biliyorsunuz bu tür davalarda mutlaka hakim bilirkişiye gönderiyor diye biliyorum. Ben tabii duyduğuma göre öyle söyleyeyim. Hani birkaç avukat hani arkadaşıma da sordum. Öyleymiş zaten. O sebepten dolayı bilirkişiyle gideceğini düşünüyorum ve sonucunda da bir haklılık olacağını düşünmüyorum karşı taraftan. Hani ben kesinlikle çalıntı olduğunu düşünmüyorum ama yani ben kendim bir dinleyici olarak da şimdi onu, bir şarkıyı çok iyi biliyoruz hepimiz zaten. Artık dillere pelesenk oldu yani. Hepimiz aylarca dinledik. Hani diğer şarkıya bakıyorum, yok yani, hani yok bir benzerlik falan. Yok yani, ben göremedim, öyle bir şey yok. Alakasız apayrı iki şarkı, apayrı tonlama, apayrı kafalarda bir şarkı yani. O yüzden neye istinaden büyük ihtimalle hanımefendinin üst üste işte çıkardığı şarkılar var, gündeme gelmek için olabilir. Hani davacı olan bayanın. Ama dediğim gibi ben hiçbir şekilde bir benzerlik göremiyorum. Bu arada Mert Demir'le ilgili de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şak diye bir günde hayatımıza girdi ve her yerde konuşuyoruz. Bakın her yerde konuşuluyor. Yani sayfalara bakıyorum, hangi sayfayı açsam Mert Demir. Storyleri dönüyorum, habire onun konserlerinin reklamları. YouTube'a giriyorum aynı şekilde, Instagram'a giriyorum aynı şekilde, oraya giriyorum, buraya giriyorum. Tamam, bir yerlerde gördüğünüz zaman her yerden birden karşısına algoritma çıkarıyor ama yani arkadaşlarım o her yerde yani. Bir bakıyorum bir arkadaşım Mert Demir'in konserine gitmiş, öbürü onun şeyine gitmiş, öbürü bunun boyuna gitmiş. Birden şok diye hayatımıza girdi. Sanki dört koldan Mert Demir'i daha fazla meşhur, çok ünlü yapmak için dört koldan bir tutma var sanki. Öyle bir şey gibi geliyor insana dışarıdan ve bunun neden olduğunu bilmiyorum. Üst üste çok güzel şarkıları tuttu. Çok güzel patladı ve farklı bir tarzı var. Tabii Serena ile olan ilişkisi de burada çok etken. PR dedik değil dedik. Öyle dedik böyle dedik. Bir baktık el ele kol kola geziyorlar. Hala PR mı bilemiyorum. PR diye başlayıp gerçek bir aşka mı dönüştü, bakın onu da bilemiyorum. Yan yana bilmiyorum yani, bana hiç samimi de gelmiyor. Yani size nasıl geliyor bilmiyorum ama bana pek samimi de gelmiyor tuhaf bir şekilde onların aşkları. Serenay setten çıkmış, bugün gördüm. İşte bu konseri vardı, Harbiye'deydi galiba Mert Demir'in. Setten çıkmış, koşa koşa sevgilisinin konserine gitmiş. Çok da güzel eğlenmiş. Arkadaşlarıyla da birlikte gitmiş, kalabalık bir grup olarak. Çok tatlıydı. Hatta Mert Demir'in böyle işte tişörtünün basılı olduğu resmi falan, böyle şey aman resminin basılı olduğu tişört falan da giymiş. Çok tatlı. Serenay'ı biliyorsunuz zaten, Serenay'a olan hayranlığımı. Ama dediğim gibi arkadaşlar, iş aşk birden şak diye hayatımıza böyle bir proje gibi. Ama tabii ki de doğrudur değildir bilemiyorum. Dışarıdan bana geçen o ki birçoğunuza da öyle bir şey geçmiş yani. Yorumlardan da çok fazla okudum. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'e gelmek istiyorum arkadaşlar. Benim hem çok sevdiğim hem bir türlü sevemediğim Fahriye Evcen. Burak Özçivit'i çok seviyorum arkadaşlar. Çok beyefendi. Hatta ben onunla bir kere karşılaşmıştım. Uzaktan böyle hayran hayran bakıyordum. O zamanlar daha böyle bir küçüktüm. 20 yaşında falan. Böyle bir uzaktan bakıyordum arkadaşlar kendisine. Ee, Ve bu benim bakışımı fark etti ve yanına gitmeye de çekindiğimi fark etti. Yani bende böyle şey yoktur. Böyle bir ünlü gördüğüm zaman, çok sevdiğim, beğendiğim bir ünlü olduğu zaman hani böyle koşu koşu gideyim işte fotoğraf çekeyim. Hani asla hani şey olarak görürüm. Hani o insanın yanına gidersem o insanı o an özel hayatında rahatsız edecekmişim gibi görürüm ve gidemem. Ya o tip, ya öyle o tipte biri değilim, hani kendim de böyle bir tuhaf olurum hani bir insanı görüp de koşa koşa yanına gitme falan. Ama benim bakışımı fark etti arkadaşlar Burak Özçivit ve uzaktan böyle gayet beyefendi bir şekilde sadece böyle başıyla selam verdi, bir tebessüm etti.
Ben de başımla selam verdim, tebessüm ettim. Onu tanıdığımı ve onun yanına gitmek istediğimi fark etti. Çekindiğimi de belki de fark etti. Ve bana o kadar beyefendice bir hareket gibi geldi ki sadece başıyla selam verdi. Normal işte kafasını döndü artık hani şeyine bakıyor. Bilmiyorum, bana çok şey geldi yani. Çok beyefendi biri geldi. Ben Burak Özçivit'i o yüzden çok beyefendi buluyorum. Hani kimi insanlarda vardır ya, böyle birini görürsünüz böyle bir egosu böyle bir şey olur falan. Asla öyle bir şey sezmedim. Bakın, asla öyle bir şey sezmedim. Böyle de bir anım var kendisiyle. Çok beğeniyorum kendisini. Çok efendi buluyorum. Kıvancı da aynı şekilde. Fahriye Evcen'e gelmek istiyorum. Hiçbir yerden öyle bir görmüşlüğüm, bir şeyim, ne bileyim, hiçbir yerde denk gelmedi Fahriye Evcen'le. Ama şu geçiyor bana Fahriye Evcen'de, çok nasıl böyle donuk gibi geliyor bana. Sebebini bilmiyorum ama nasıl söyleyeyim size, hani donuktan kastım, donuk da demeyeyim de yanlış bir ifade kullanmak istemiyorum çünkü hiçbir bilgim yok. Biraz daha mesafeliymiş gibi bir insan. Ama öyle olabilir. Öyle insanlar var. Saygı da duyuyorum. Öyle de olması gerekiyordur belki de zaten. Çünkü o mesafe olmazsa bazen, hele ki onun pozisyonunda o kadar üne sahip biri için, hani belki de çok fazla suistimale açık olur ve bunun farkındadır. O yüzden hak da veriyorum. Ama kendisiyle ilgili hiçbir şey bilemiyorum. Yeni bir ev almışlar arkadaşlar Bodrum'da, iddialara göre yayılan haberlere, duyumlara göre 50 milyon TL değerinde. 50 milyon TL değerinde. Maşallah diyorum. Allah daha çok versin diyorum. Çalışıyorlar, kazanıyorlar. Haklarıdır. 2 tane de evlatları var. Çok da güzel. 2 tane de oğulları var. Çok yakışıklı. Maşallah, Allah bağışlasın. Haklarıdır. Story paylaşmış Fahriye Evcen. Ev taşınma olayı varmıştı. Bu yeni evlerinin dekorasyonu bilmem ne falan. Taşıma olayları bitse artık tatile demiş. Çıksınlar, haklarıdır. Desinler. Diyorum ve arkadaşlar, Teoman'a gelmek istiyorum. Çok seviyorum, çok beğeniyorum, çok başarılı buluyorum. Hayranım kendisine. Kendisine zaten şarkılarıyla büyüdük hepimiz. Dörtte birini, mirasının dörtte birini arkadaşlar, işte çocuk esirgeme kurumuydu sanırım, değil mi? Aynen, bir hayır kurumuna bağışlıyormuş. Helal olsun diyorum. Kim yapar arkadaşlar? Teoman'ın mirasının dörtte biri. Bu herhangi biri değil. Şöyle yani, 4 evi varsa biri. 40 milyon TL ise işte atıyorum 10 milyon TL'sini başlıyor ki çok daha fazlasıdır. İlla ki evler, arsalar, mülkler bilmem ne. Yani sonuç olarak bir sanat geçmişi var her şeyden önce. Helal olsun diyorum ya ben. Hani helal olsun diyorum. Çünkü onca ünlü görüyoruz, duyuyoruz. Onca milyoner, milyarder. Yani kimden duyuyoruz ki? Kaç kişiden yani? Kaç kişiden duyuyoruz ki? Yani böyle ünlülerin sayısı çok az. Mesela ben bu konuda bir de Barış Akarsu. Allah'ım, çok seviyorum. Rabbim mekanını cennet etsin. Ben çok küçüktüm vefat ettiği zaman. Bodrum'da işte bu dizi için gittiğinde bir trafik kazasında vefat etti. Yani çok, o zaman bile çok üzülmüştüm. Ondan sonra bir filmi çıktı biliyorsunuz ki. O filmle birlikte hani yaptığı, bilmiyorum kaç, çok fazla konser yapıyor. Ve neredeyse böyle çok büyük bir rakamını, yani konserlerinin neredeyse 2/3'ünü falan, belki daha fazlasını hep bağışlıyor. Hep bağışlıyor. Allah'ım, hep bağışlıyor. Yani o kadar iyi bir insan, o kadar iyi bir insan ki Allah sevdiği kullarını yanına erken alırmış diye bir laf vardır. Hepimiz biliyoruz. Birden bakın, o söz aklıma geldi ya. Yani o söz aklıma geldi resmen, hani Barış Akarsu'nun hayat hikayesine bakınca. Sonrasında daha da filmle birlikte daha da fazla araştırdım. Bu arada o filmde ben bayağı beğenmiştim yani, şey yani, tamam illaki eksiklikler vardır falandır filandır, o kısımlara girmeyeceğim ama oyuncu, başrol işte Barış Akarsu'yu canlandıran kişi çok doğru seçilmiş. Şu an oyuncunun adını hatırlamıyorum ama çok beğendiğim bir oyuncu o da. Her neyse, yani böyle oyuncu sayısı, ünlü sayısı, oyuncu demeyeyim, böyle ünlü sayısı falan çok azdır. O yüzden Teoman'a da helal olsun diyorum. İnşallah böyle haberlerin sayısını çok daha fazla, Teoman'dan sonra böyle bir kapı olur belki de. Teoman çünkü bayağı gündeme geldi. Teoman burada kapı olur inşallah diyorum. Zaten geriye bir tane kızı varmış. Geri kalanı da doğal mirasçısı olarak kızına kalacak. Helal olsun diyorum canlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu an gündemi bu şekilde. Videoyu daha fazla uzatmayacağım. Zaten düzenli olarak videolarımı sizlerle gündemi biriktirip paylaşıyorum, biliyorsunuz ki. Sizi çok sevdiğimi unutmayın. Sizin aldığınız istihbaratlar varsa lütfen yorumlara yazın. Instagram DM'den yazın. Instagram hesabımda böyle alta bırakıyorum canlarım. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Sizi çok ama çok sevdiğimi unutmayın. Konuşmamı istediğiniz konular varsa lütfen hepsini yazın siz de.
Kocaman öpüyorum sizleri. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.